Tarih 15 Kasım 2024. Akşam saat 18.54. Bu yayını çektiğim an. Çünkü bu yayın Allah nasip ederse eğer YouTube'a ya da diğer sosyal platformların başına herhangi bir şey gelmezse yıllar boyu izlenebilecek bir video. Çünkü tarihi bir gezegen geçişi yaşıyoruz. Plüto tam 20 yıllık yepyeni bir döngüsüne başlıyor. 19 Kasım akşamı saat 23.30'da Kova burcuna geçerek bir 2044 yılına kadar sürecek yeni seyahatine başlıyor. Devrimler yaratan, hayatlar değiştiren, ideolojileri değiştiren bu küçük ama çok etkili gezegenin geçişi dünyada olan zaten tüm kavramları az çok şu anda görebiliyoruz. Ülkemizde nasıl bir temel açı yapacak, hangi yerleri temas edecek ve 12 tane zodyaktaki burç üzerinde bu 20 yıllık Plüto Kova transiti nasıl etkiler yapacak? Evet sevgili dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Evet, bu hafta yepyeni bir çağa adım atıyoruz hepimiz. Ve önemli bir hafta tabii ki, çünkü bir geçiş yaşıyoruz ve hepimiz de bunun sancılarını toplumsal olarak aslında hissediyoruz, yaşıyoruz. Özellikle ülkemizdeki ekonomik bir zorluk aslında hepimizi oldukça zorluyor. Toplumsal konularda özellikle bir kültürel anlamda bir yozlaşma, fikir ayrılıkları, biraz etnik konuları, işte biraz felsefi konuları özellikle ayrıştırmaya, aslında belki dünyayı birliğe, toplumsal alanda insanların insan haklarını ya da diyelim düzenleyecek bir Plüto Kova transiti başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, bu yayında size bundan bahsedeceğim. Plüto 19 Kasım akşam saat 23.30'da Kova burcuna geçer ve tarihi yolculuğuna başlar. Tabii ki öncelikle teknoloji ve teknolojinin hızla, hatta hızına yetişemeyeceğimiz şekilde özellikle önümüzdeki ilk 3 senede hayatımıza nasıl değişiklikler getirdiğini zaten görüyoruz ve teknolojinin hayatımızdaki her alanda inanılmaz değişimlerini hep birlikte yaşayacağız. Hayatımıza teknoloji girdiğinden beri yaşadığımız aslında kolaylıklarıyla birlikte tabii ki birçok zorluğunu da yaşayacağız. Bunu iyiye kullananlar kadar kötüye kullananlar da elbette ki oluyor sevgili dostlar. Şimdi bu yayında öncelikle tabii ki para anlayışımızı, sosyal ve kültürel anlayışımızı, toplumsal zihniyetleri özellikle değiştirecek bir sürece başlıyoruz. Bireysel olarak herkesin haritasında Kova burcu hangi alana eğer denk geliyorsa orada gerçekten bir devrim yaşıyor kişi. Çünkü geçtiğiniz bir 20 yıla bakın. Oğlak burcundaki astrolojik alanda gerçekleşen bu seyahatte hayatımızda neler değişti? En çok sınav yaşadığımız ama en çok da güçlendiğimiz alan neresi oldu? Şimdi Plüto Kova da aynı şeyi yapacak. Hayatımıza ilk girdiği zamanlar bizi çok zorlar. Ona alışmak çok ağır ilerliyor bu arada. Böyle birdenbire bir etki olmayacak. İşte bir Mars gibi, bir Güneş gibi, diğer iç gezegenler gibi etkisi olmayacak. Ağır ağır ama çok kalıcı etkilerini yaşayacağız. Şimdi temel olarak arkadaşlar, tabii Türkiye'nin haritasında önce biraz onu özetleyip hemen burçlarımıza geçeceğim. Türkiye'nin astroloji haritasında 8. evinden transit edecek Plüton'un Kova seyahati aslında tam olarak 8. evin ortası dediğimiz, astrolojide dereceler tabii ki çok önemli arkadaşlar. Oğlağı bırakıp orada Kova burcuna geçiyor. Burası aslında finans, ülkenin temel maddi kaynakları ve ülkenin kendi cebi, kendi kasası, vergilendirme sistemleri, finansla ilgili, parayla ilgili tüm konular ve bu alanda tabii ki bir devrim yaşanacaktır. Nedir bu devrim? Mesela ne olabilir? Tabii ki ekonomi bakımından çok önemli risklerle birlikte
değişimler getirecektir. Çünkü Türkiye'nin yani ülkemizin astrolojik haritası da önümüzdeki yıl bazında yani 2025 yılı bazında da totalde şöyle baktığımızda önemli değişimlere doğru gidiyor. Önümüzde seçimler var. Seçimlerle birlikte tabii ki bazı iktidar ya da yönetim değişimlerine şahitlik yapacağız. Dolayısıyla para politikalarında da işte dış borçlarda veya dış ülkelerle yaptığımız ticaretlerde, ülkenin içindeki kaynaklarda bir alanda aslında önemli etkide bazı değişim ve dönüşümler yaşatacak. İlerlemiş progres haritamız zaten Kova burcunda ilerliyor şu anda çünkü Türkiye'nin güneşiyle falan kavuşacak. İlerlemiş haritada bu arada. Çünkü Kova burcunda bir yeni ay yaşandı geçen yıl Türkiye'nin ilerletilmiş haritasında. Dolayısıyla TR yani bizim ülkemizin haritası Plüton'un bu seyahatinden oldukça güçlü etkiler alıyor. Aslında bakarsanız şimdi biraz daha böyle yakından bakarsak eğer yine tam Plüton'un aslında tam Kova'ya geçtiği an haritasında mesela tam olarak 23.30'da geçecek 19'unda mesela 6. eve düşüyor. Şimdi 6. ev genel aslında rutin hayatı tüm çalışan kesimi emekçileri işte sağlıkla ilgili konuları yine sağlık bazında baktığımızda burada çok önemli düzenlemelerin geleceğini söyleyebiliriz. Yine çalışanlar ve çalışanların haklarıyla ilgili önemli gelişmeler, değişimler, düzenlemeler getirecektir. Dediğim gibi bunlar yavaş yavaş olacak fakat bu hani sistem değiştiren bir transit yani sistemleri değiştirir, reform yaratır ve bu anlamda. Diğer yandan evet ekonomiyi farklı şekilde yönlendirecek bazı tekrar böyle farklı bakış açıları getirecek yeni belki gençler olacak, belki başka bir jenerasyon, belki başka kaynaklarda da önemli fırsatları değerlendirmek olabilir. Arkadaşlar yani burada şimdi çünkü Satürn'ün de işte Uranüs'ün de efendim önemli etkileşimleri var. Hani Türkiye'nin haritasına baktığımızda. Dolayısıyla ve biz Akrep Burcu ülkesiyiz. Önümüzdeki yıllarda bu hemen olmayacak. Plüton'un Türkiye'nin Güneş'ine, Venüs'üne, özellikle Jüpiter'ine, efendim Vertex'ine önemli dik açılarda bulunacak. Zaten özellikle bir ülkenin güneşi ciddi açılar aldığında o ülkenin yönetimiyle ilgili çok önemli değişimler olma potansiyeli burada geçmişe de baktığımızda hani astrolojik olarak geri gidip tarihi araştırdığımızda benzer transitlerde gerçi Türkiye'nin tarihine baktığımızda hani Plüton'un bu transiti değil ama özellikle şunu söyleyeyim ben size önümüzdeki yaşayacağımız yılın 2025 yılındaki tutulmalar yine Türkiye'nin bu alanına denk düşüyor. Aynı zamanda Satürn Balık burcunda yine Türkiye'nin tam tepe noktasından geçiyor ve oradan tabii ki tutulmalarla birlikte bu alan önemli ölçüde etki alacaktır. Ama bu süreç yine altını çizelim 2026 yılının sonuna kadar tutulmalar bazında ve Satürn'ün transiti bazında önemli ölçüde etkileyecek. Hani bu sadece ben Plüton'un transitinden bahsetmek istediğim için hani burada biraz ayrıca yeni bir paragraf açmayalım. Hani buradan Plüto'dan devam edersek eğer tabii ki bunun yanı sıra önemli destekler de alacaktır. Farklı yerlerde özellikle yazın ortasından sonra mesela Jüpiter'i Yengeç Burcu'na 7 Haziran'da geçtikten sonraki döneminde tabii ki ülkemiz hem maddi anlamda hem ekonomik anlamda işte biraz daha refah düzeyinin diyelim yükselişe geçeceği bir süreci de yaşayacak, deneyimleyecek. Yani burada şu an yaşamış olduğumuz mesela bu finansla ilgili işte sıkıntıların nispeten biraz daha rahatlayacak. İyi bir sürece de çıkacak Türkiye ülkemiz 2025 yılında. Şimdi sevgili dostlar tabii ki biz ilgilendiriyoruz. Yani özellikle şimdi Koç burcundan başlayarak bu Plüton'un Kova seyahati bakalım burçları nasıl etkileyecek. Önce bir şeyin altını çizelim. Şimdi gözünüz aydın demek zorundayım.
20 yıldır Plüto'yla mücadele eden sevgili Oğlak burçları. Özellikle son 2 yıldan beri, 1,5 yıldan beri Terazi burçları, Yengeç burçları, gerçekten Koç burçları. Ama en zorlananlar aslında işte başta Oğlaklar olmak üzere Teraziler, Yengeçler sizi çok daha fazla zorladı. Artık gerçekten gözünüz aydın. Büyük transitler, büyük değişimler, büyük vurgunlar yapar. Gerçekten vurgun yer insan. Bazen kaldıramaz, bazen çok uzun zaman altından kalkmaya çalışır ama bu gerçekten de hiç de kolay değildir. Hepinize büyük geçmiş olsun. Artık hayata aslında yepyeni bir sayfa açarak başlayacak bu 4 tane öncü burcumuz. Plüto Kova hayatlarımızı hangi alanda değiştirmeye geliyor? Devam ediyoruz. Evet, değerli Koç ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar. Şimdi Plüton'un geçtiğimiz 20 yıldan beri kariyer evinizde, yani Oğlak burcundaki Plüton'u geçtiğini hatırlarsak, şöyle bir geçmişe dönerseniz son 20 yıldır hayatınızda ne kadar zor bir mücadele içinde olduğunuzu görebilirsiniz. Yani özellikle mesleki bakımdan değişimler, bir türlü bir şeyde belki sağlam ve kalıcı adımlar atmakta zorlanma, önemli mesleki geçişler, yenilenmeler, eminim ki yenilenmeler yaşadınız ve özellikle tam geçer ayak belki de bu alanda çok önemli bir hedeflerinizle ilgili yeni yönler belirlemiş olabilirsiniz. Şimdi 19 Kasım akşamıyla birlikte 2044 yılına kadar Plüto Kova burcunda artık sizin sosyal yaşantınızın bulunduğu alana geçecek. Ve önümüzdeki 20 yıl tüm sosyal çevreniz, tüm sosyal aktiviteleriniz, tüm arkadaş ortamlarınız, özel ilişkilerinizdeki köklü yenilikleri getirecek. Tabii ki buradaki gezegen yerleşimleri, doğduğunuz yıl çok önemli. Bunlarla ilgili ipuçları verecektir. Ama bu alandaki değişiklikler, yeni çevrelere gireceksiniz. Hayatınızda daha önce hiç bilmediğiniz yeni kültürler öğreneceksiniz. Belki de yurt dışı seyahatleri yaşayacaksınız ki şurada bir parantez açalım. 2025 yılı Koç burçları için çok 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 önemli. Çünkü tam 4 tane ağır gezegen burç değiştirecek ve bunların 3 tanesi Koç burcuna geçecek. Yani sizin burcunuza geçecek. Satürn Koç burcuna geçiyor. Neptün Koç burcuna geçiyor. Sevgili Koçlar, yani burcunuzda ilerleyecek. 0 derecedeki, özellikle Nisan ayından itibaren bu gezegenler hayatınızda gerçekten hayatınızda yepyeni hikayeler başlatacak ve Plüton'un bu alandan geçişi en güçlü etkiyle ne zaman verecek? Çok da uzun değil bu arada. 2026, 2027, 2028 yıllarında verecek. Çünkü o yıllarda burada çok önemli tutulmalar olacak. Tüm Koç ve yükselen burcu koçların gerçekten hayatları çok başka bir alanda akmaya başlayacak. Bu transitle beraber insanın sosyal hayatı nasıl değişir? Hayatı değiştiği zaman, yer değiştirdiği zaman. Dolayısıyla burada çok güçlü de olabilirsiniz. Çok güçlü dostluklar edinebilirsiniz. Mevki ve statüde belki değişimler sayesinde olacak. Yani tabii ki bunlar doğum haritanızla alakalı. Umarım Satürn'ün Kova seyahati size yeni vizyonlar, yeni kapılar önümüzdeki yıl 20 yıl bu arada açsın diyorum efendim. Boğa ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar. Evet, Plüton'un son günlerini yaşadığımız Oğlak seyahati sizin hayatınızdaki aslında ideolojileriniz, hedefleriniz, gelecek planlarınız, eğitim, kendini yetiştirme, kendi kültürel zenginliklerini belki arttırma, yurt dışı ile ilgili belki çok ticari anlamda önemli gelişmeler yaşadınız. Kendinizi çok başka alanda belki felsefi akımlara verdiniz. Kendinizi zenginleştirdiniz. Belki astrolojiyle uğraşmaya başladınız. Sevgili boğa burçları, ki bunlardan bir tanesi de benim. Hakikaten de tam bundan 19 yıl önce başladı sevgili dostlar. Ve benim yükselenim boğa. Devam edelim efendim. Evet, şimdi artık burada son düzenlemeler geliyor. Çünkü ayın 19'unda kariyer evinize taşınıyor Kova burcundaki Plüto. Artık mesleki hayatınızda daha bildiğiniz, öğrendiğiniz,
cebinize aldığınız, kendinize yatırım yaptığınız bu bahsettiğim alanlarda eğer kendini donattıysan artık yepyeni bir kariyer sayfası açılıyor sevgili boğalar sizlere. Evet, belki şu günlerde belki biraz daha yine hala hedefleriniz konusunda bazı düşünce ve fikirleriniz olabilir. Yurt dışı ile ilgili ya da eğitimle ilgili. Ama artık kariyerle ilgili yeni hikayeler, yeni sayfalar, yeni başlangıçlar başlıyor boğa burçlarına. Geçtiğimiz 2 yıl önce aslında tabii ki yaşanan tutulmalar akrep ve boğa aksında zaten boğa burçlarının şöyle bir dengesini şaşırtmıştı. Dolayısıyla hani bunlar biraz belki sağlık, belki başka koşullar sayesinde hayatınızda belki bir şeyleri durdurmak ya da değiştirmek zorunda kaldınız. Şimdi yepyeni hikayeler başlıyor. Yeni bir kariyer hedefi, yeni bir hayat planı tüm hayatınızda yapabilirsiniz sevgili boğalar. Bu mesleki alanda evet, ama aynı zamanda hayatınız, mesela özel hayatınızda, yaşam yerinizle ilgili mesela yine özellikle ikili ilişkiler bakımından çok önemli artık bir yol var önünüzde önümüzdeki 20 yıl boyunca. Peki sevgili boğalar, en hızlı burada yol alacağınız işte bu hedefler, kariyer planları veya hayattaki diğer planlarınızda ne zaman başlayacak? Çok uzak değil gerçekten. 2026, 27, 2028. Bu 3 yıl içinde burada çok önemli başlangıçlar başlıyor. Yani dediğim gibi Plüto ağır ağır yapar ve çok kalıcı olarak değiştirir. Düşünsenize geçtiğiniz bir 20 yılı. Hayatınız nereden nereye geldiniz? İşte böyle bir aslında geri bakarak önümüzdeki yaşanacak süreci de az çok tahmin edebilirsiniz. Evet, 2026 yılı ile birlikte 2028 yılına da tabii bu 20 yıllık bir seyahat olacağı için ilk 3 seneyi veriyorum. Çünkü en etkili bu tarihlerde devreye girecek çok ani değişimler, çok ani geçişler yaşayacaksınız. Hele bir de orada bir gezegeniniz, bir yerleşiminiz varsa, yine mesela sadece Kova burcunda değil, işte Aslan'da, Akrep burcunda yerleşimleriniz varsa ve burada da önemli böyle derecesel olarak etki alıyorsa çok önemli bir zaman dilimi başlıyor. Üstelik sabit grup bir burçsunuz. Plüto 20 yıl 2044 yılına kadar sabit grup burç olan Kova burcunda seyredecek. Bu zaten en fazla Aslan, Kova ve Akrepleri etkileyecek. Dolayısıyla birinci derecede etki alıyorsunuz ve sıra sizde. Evet, Plüto, Kova ve yükselen boğa ya da boğa burçlarını önemli ölçüde etkileyerek bu yolculuğa başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayatınızda değişmesi gereken, iptal olması gereken her şey iptal olacak. Yerine yenileri gelecek. İnşallah hayırlısı olsun. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, özellikle tabii ki doğum yılınız, doğum tarihiniz Plüton'un geçişlerinde ne zaman en çok etki alacağınız alanları gösterir. Ona göre dinleyin ama önce lütfen yükselenizi. Şimdi 19'unda Plüto artık Kova burcuna geçiyor. Evet sevgili ikizler, sizin geçtiğimiz 20 yıldan beri Plüto finans alanınızda ziyaret etti. Ve finansal konularda yepyeni bir boyut kazanmış olabilirsiniz. En büyük dersleri oradan almışsınızdır. En büyük yatırımları orada yapmışsınız. En büyük kayıpları orada vermişsinizdir. Özellikle paylaşılan dediğimiz işte ortaklı işlerinizde, herhangi birisiyle yaptığınız paylaşımda, hayatınızda işte çalışanlarınız, vergiler, devletle, resmi kurumlarla olan tüm bağlantılarınız, gayrimenkulleriniz, yatırım, her alan, işte vergilendirme sistemleri, işte biraz daha böyle hayatın resmi kurumsal tarafı diyelim, en çok sizi eğitti, en çok size öğretti diyebiliriz. Şimdi son defa artık ayın 19'una itibaren Plüto Kova burcuna geçer ve dost bir burç size Kova burcu. İkizler burçlarının özellikle tabii ki önemli yerleşimleri, önemli tabii Güneş başta ama en olumlu etkilerden birini bu ziyaretten ikizler burçları alacaklar. 9. evlerinde bir Plüto ziyareti 20 yıl sizi bekliyor. Hayata
kendini geliştirmek istediğiniz her alanda çok önemli fırsatlar verecek bir kere. Özellikle mesela diyelim ki yeteri kadar kendinize işte eğitim alamadınız, belki imkanlarınızda yüksek öğrenim, işte biraz daha böyle akademik kariyer alanları, yurt dışı kavramları en çok mesela. Çok fazla artık yurt dışı kavramı en çok ikizlerin hayatında olacak. Özellikle Nisan itibariyle bunu daha çok yaşayacak sevgili ikizler. Çünkü Uranüs yaz döneminde İkizler Burcu'na, çünkü sizin burcunuza geçiyor. Koskocaman 4 tane gezegen burç değiştiriyor çünkü 2025 yılında. Ve Plüton'un buraya geçişiyle İkizler Burcu'nun müthiş bir üstün IQ, zekası, yeni fikirler, projeler gerçekten inanılmaz fışkıracak. Yeter ki siz kullanın, yeter ki bu potansiyeli değerlendirin, fark edin. Çok yenilik getirecek hayatınızda, çok fırsat getireceğini söyleyebilirim gerçekten. Üstelik Haziran ayına kadar zaten Jüpiter de burcunuzda. En büyük fırsatları gerçekten hayatınızda, ya da şöyle diyelim, en çok emek verdiğiniz belki projeleri, yatırımları olabilir. Hak ettiğinizi düşündüğünüz terfileri mesela. Ya da mesela bir Amerika işte şeyim var, maceram var, işte böyle bir hayalim var, belki onu. Bunları gerçekleştirecek 20 yıl içinde ve en güçlü etki zaten 2026 ve 2028 yılları içinde alacaksınız bu Plüton'un Kova seyahatinden. O yüzden önümüzdeki yılı gerçekten yurt dışına taşınırsın, ülkenle ilgili ya da böyle bir ticari hayallere ya da böyle hayaller vardı, onları gerçeğe mi çevirirsin? Belki yurt dışında yaşıyorsun, ülke değiştireceksin. Gerçekten vizyonunuzu çok genişletecek bir Plüto ziyareti alacaksınız. 20 yılın sonunda şu anki bilgi birikiminizin belki 100 katı fazla bir birey olarak bu transitten çıkabilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Özellikle kişisel gelişim, felsefi konularda ticaret yapanların ticari bağlantıları değişir mesela. Bu alanda yeni yelpazeler gelir hayatlarına. Böyle önemli etkiler alıyorsunuz. Umarım çok iyi bir 20 yıl değerlendirebilirsiniz diyorum. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar, Plüto ikili ilişkilerinizde geçtiğimiz 20 yılda sizi A noktasından Z noktasına taşıdı, hem de kaç kere döndürdü kim bilir. Çünkü gerçekten yengeç burçları tam karşıt evinizden bir Plüto geçti. Tüm özel hayatınızı, ikili ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı, bir sürü şeyi deneyimletti size. Ve burada çok şey öğrenmiş olabilirsiniz. Evlilikler, ayrılıklar, işte boşanmalar, tekrar evlenmeler, hayatın içinde birçok sosyal projeyle uğraşmak. Yine böyle hem sosyal projeler vardır burada, hani iş alanı, iş hayatı, şirket evlilikleri mesela veya bitişleri, ki şu anda belki de benzer şeyler yaşıyor da olabilirsiniz. Tam Plüto oradan çıkmak üzere çünkü. Özellikle yengeçte de çok etkili tabii ki bu seyahat. Şimdi artık bu alanlar bugüne kadar yaşadıklarınız ve öğrendiklerinizle o alan artık o ilişkilerdeki dengeyi rahat bırakacak bir alan. Artık orası size ait. İstediğiniz gibi kullanın. İstediğiniz işbirliğini yapın. Hayatta çok daha doğru seçimler yapacağınıza inanıyorum. Ve Kova burcundaki Plüto artık finans alanınıza geçiyor. Ve önümüzdeki 20 yıl, 2044 yılına kadar finansal konularınızı düzenlemeye geldi. Orada reformlar yapacak. Orada yatırımlar, orada borçlar, yapılandırmalar, vergilendirmeler, parayı nasıl kullanman gerektiğini, yatırımları nasıl yapman gerektiğini öğretecek aslında yengeç burçlarına. Orası belki en zayıf olduğun alan. Plüto oraya geldiği zaman orayı güçlendirir aynı zamanda. Yani hem bir şeyler öğrenirken de güçlenirsin. Ve daha doğru adımlar atmayı öğrenirsin. Dolayısıyla finansal bakımdan özellikle tabii doğum haritasının etkileri burada çok tarihi ve yerleşimi çok önemli, ama bilhassa da 2020'nin ikinci yarısından sonra 2027-2028 yılında özellikle buralarda önemli hareketler olacak ve Plüton'un size vereceği en büyük güç ya da ilk
öğrenmeniz gereken belki ders bu tarihler arasında olacak. Çünkü burada tutulmalar yaşayacağız bu yıllar içerisinde. Dolayısıyla aslında bu ilk girişler şeydir, biraz daha sarsıcı olur. Ama şurada çok şanslı yengeç burçları. 2025 için söylüyorum bu arada bunu. Çünkü 7 Haziran 2025'te Jüpiter burcunuza geçiyor. Yani burcunuza geçen Jüpiter'le birlikte birçok fırsat da gelecek demek oluyor bu. Yani borcun varsa bunu çok daha rahat ödersin. Elindeki kaynakları çok daha doğru değerlendirirsin. Veya böyle bir geçmiş cezalar, borçlar, bilmem bir şeyler, vergiler vardır. Bunlar hukuki süreçlere taşınmıştır. Bu alanları çok daha rahat belki de kolay diye hani yönetmek, yapılandırmak, yeni fırsatlar, belki bir yasa çıkacak, kanunda bazı değişiklikler olacak. Yani yengeç burçları bu anlamda çok önemli etkiler alıyorsunuz. Yani burada kişi duygu ve düşüncelerini iyi yönetebildiğinde zaten olay kalmıyor biliyorsunuz. Ama hani yengeç burçları çok duygusal bir zekaya sahip oldukları için eğer mantık tarafını da çok iyi kullanırlarsa çok büyük faydasını da görürler. Tabii doğum haritanızın etkileri burada çok çok önemli efendim. Aslanlar ve yükselen burcu aslan dostlar, Plüton'un kova burcuna geçişi sizin de hayatınızda çok önemli etkiler verecek. Çünkü sabit grup bir burçsunuz ve tam ilişkiler evinize taşınıyor artık Plüto. 2044 yılına kadar ilişkilerle ilgili önemli aslında belki de köklü yenilikler yaşatacak size. Hayatınızda ikili ilişkilerinizin bulunduğu yerden geçen bir Plüto tabii ki kalıcı deneyimler yaşatacaktır. Önemli mesela işbirlikleri, ortaklıklar, medeni durumlar, evlilikler daha doğrusu. Oradaki yeni hikayeler başlatacak. Bazı hikayeleri kapatacak. Özellikle 2026, 2027, 2028 yıllarında en önemli etkilerini yaşamaya başlayacaksınız. Ama tabii ki sonuç olarak 20 yıl boyunca burada seyahat edeceği için ara ara normal böyle aylık transitlerde de ufak tefek belirgin yenilikler, değişimleri onları hissedeceksiniz. Ve geçtiğimiz 20 yıldan beri günlük hayatınızdaydı. Yani günlük hayatınız, rutinleriniz, çalışma koşullarınız, çalışıyorsanız eğer, sağlıkla ilgili yaşadıklarınız, özellikle belki kemik sorunları, işte ameliyatlar, belki estetikler, işle ilgili önemli yapılandırmalar, girişimler, işi yaptınız, büyüttünüz, belki çalışanlarınız oldu. Artık oralarda yaşadıklarınız geride kalıyor. Şimdi artık daha büyük projeler hayatınıza, daha büyük hikayeler, yeni sayfalarla Plüto sizi bu alanda önemli değişimlere doğru götürmeye başlayacak 19 Kasım akşamı ile birlikte 2044 yılına kadar. Umarım tüm sosyal ilişkilerinizde, özel ilişkilerinizde, çünkü hem sosyal hayatı da çok önemli etkiler buradan geçen bir Plüto, toplumsal konuları, toplum içindeki aslında yerinizi, imajınızı önemli ölçüde bazı reformist şekilde değiştirebilir. Yani direkt şimdi biliyorum beni izleyen evli olanlar belki hemen evliliğiyle ilgili korku ve kaygıya kapılırlar. Böyle düşünmeyin sakın. Çünkü Plüto dediğimizde hayatın farklı alanlarında da böyle bir özgürleşme, bir yenilik, bir farklı bir anlayış getirmek için gelir. Burada yeni anlayışlar da olabilir. Mesela hiç evlenmemiş birisi ya da hiç belki bunu düşünmeyen birisi şu anda bir aslan beni izliyorsa bu şeyde şu aşamada mesela bu alanda kararlar verirler genellikle. Ve bunlar hızlanırlar. İşte 2025, işte 2026 ile birlikte. Aynen 2026 yılında çünkü ilk buradaki hareketlilikler başlıyor olacak. Evet sevgili Koç burçları, ama özellikle tabii şunu da belirtelim. 2025 yılında çok önemli ağır gezegenler, tam 4 tane ağır gezegen burç değiştirecek, düğümlerle beraber 5 tane. Bunların Satürn ve Neptün Koç burcuna geçecekler ve Koç burcuna geçen gezegenlerle birlikte aslında bunlar aslan burçlarını özellikle uzak hedefleri bakımından çok önemli yerlere taşıyacak. Bunlar da çok ağır transitlerdir. Dolayısıyla
Aslan burçlarını bu 2025 yılında da önemli ölçüde değişim getirecek ve aynı zamanda bu alanda onları destekleyecek bir yenilik de getirecek. Yani böyle totale baktığımızda belki de çok önemli projeleri imza atacaksınız. Çok önemli işbirlikleri kuracaksınız. Hani böyle de düşünün. Tabii ki doğum haritanızdaki detaylar, doğduğunuz yıl, oradaki gezegen yerleşimleriniz bunlar için tüm ayrıntıları verecektir. Umarım her şey istediğiniz gibi gitsin. Başak ve yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Evet, Plüto geçtiğimiz 20 yıldan beri sizin özel hayatınız, çocuklarınız, aşk hayatınız belki, buradaki ilişkileriniz, yaratıcılığınız, hayata sosyal alandan mesela işte sanatsal bakımdan olabilir. Yine farklı alanlarda böyle özel hayatınızdaki dostluklarınız olabilir. Bu alandan geçti. Ve bilhassa tabii burası hem çocuklarla hem ilişkilerle ve finansla da çok alakalı bir alan. Yani finans derken tabii belki yanlış yatırımlar yaptırmış olabilir. Mesela para kayıpları yaşatmış olabilir eğer yanlış yatırımlar yaptıysanız. Yine finans piyasalarıyla çok alakalıdır. Çocuklarla olan gelecek planlarınızda önemli hedeflerinizde değişimler yaratmış olabilir. Yine mesela genellikle yani aşk hikayeleri de burayla yazılır. Aşk hikayesi derken tabii insanın hoşlandığı, sevdiği bir şey vardır. Bir tip vardır, bir karakter vardır genelde. Bunlara bakışınız da değişmiş olabilir mesela. Eş seçimlerinizde önemli değişimler yaşamış olabilirsiniz. Yani 5. ev aslında hayatın biraz daha mesela keyif alma, biraz daha konfor alanıyla çok alakalı. Belki de hayattan aldığınız keyif ve zevk diyelim. Sizi mutlu eden bu alandaki işte sanattır, müziktir, resimdir. Bu alanlarda önemli gelişmeler, değişimler. İşte senaristsindir, bir şarkı sözü yazıyorsunuzdur, bir sanatçı olabilirsiniz mesela. Bu bakımdan da çok önemli burada etkileri olmuştur Plüton'un. Yani bu alanda önemli gelişimler sağlamıştır. Kişi kendine çok şey katmıştır bu arada. Ve şimdi artık 6. evinize yani günlük hayatınız alanına geçiyor ve günlük hayatınızda bundan sonraki 20 yıl 19 Kasım itibariyle önemli değişimlere doğru gideceksiniz. Günlük hayat dediğimizde A'dan Z'ye her şeyi düşünün ve burada kişinin akrabalarıyla olan duygusal bağlarını da ilgilendiren bir alan. Sağlık, beslenme, iş koşulları, iş arkadaşları, günlük rutinleri, evcil hayvanları, bu alandaki her şey aslında bu Plüton'un Kova'ya geçişiyle bir yenilik, bir değişim içinde olacak. En önemli ya da en baskın değişim 2026, 2027, 2028 yıllarında olacak. Öncelikle burada çünkü tutulmalar yaşanacak ve Plüto ile çok direkt bağlantılı tutulmalar olacak. Belki artık hayvanlarla ilgili, mesela hayvanlarla çok aranız yoksa artık hayvanlar hayatınızda birinci sıraya yerleşebilir mesela. Veterinerlikle ilgili mesela yine hayvanlar üzerindeki konularla, hayvan haklarıyla ilgili yani onlara karşı, onları savunucu, onları böyle koruyucu bir alana da geçebilirsiniz açıkçası. İş koşulları değiştirir. Küçük kendine iş kurdurur mesela. Kendi yerini açarsın, ekip kurarsın kendine. Daha büyük böyle projelere imza atarsın. Daha sosyal olursun bu alanda. Zaten sizler hani bu alanda sosyal kişilersiniz. Akrabalarınızla olan ilişkilerinizde. Efendim fiziksel görünümünüzde mesela dış görünümünüzde bazı mesela ameliyatlar vesaire düşünebilirsiniz. İşte mide küçültme operasyonundan tutun da yine fiziksel görünümünüzü etkileyecek farklı gelişmeler içinde olabilirsiniz. Bu 20 yıllık bir süreç bu arada. Onun yanı sıra en çok aslında tabii ki işle ilgili konuları ve sağlıkla ilgili. İşte sağlığınıza mesela çok belki önem vermiyordunuz. Biraz daha sağlık konuları, sağlığa bakış açınız değişebilir burada. Tamamıyla sağlık üzerine işte bir spor
hayatı başlayabilir mesela. İşte mesela genç bir kardeşimiz olabilir burada. İşte bizi izleyen çok çok daha genç yaştadır ve burada bir yeni düzen kurar kendine. Tamamıyla beslenmesini değiştirebilir. Buna bağlı olarak tabii ki insanın çevresi, duyguları, zekası her türlü başka bakmaya başlayacağı için günlük rutinleri tamamıyla değişecek sevgili Başak Burçlarının. Umarım çok daha sağlıklı, çok daha başarılı bir 20 yıl sizi bekliyordur. Terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar, Plüton'un Kova burcuna geçişiyle geride bıraktığımız 20 yıl tamamen aile düzeni, aile bağları, kültürel yapılar, derin bağlarınız, kökleriniz, yaşadığınız yerler, belki sık sık ev değiştirdiniz, belki ailenizle olan ilişkilerinizde uzaklaştınız, yakınlaştınız, belki bir ayrılık yaşadınız, sonra tekrar birleştiniz gibi. Biraz ebeveynlerle de çok alakalı. Belki miraslar, satın almalar vesaire, şehir değiştirmeler, çok uzaklara taşınmalar yaşamış olabilirsiniz. Artık bu süreç tamamlanıyor. Artık bulunduğunuz yere belki de kök salmaya başlayacaksınız. Plüton'un buradan çıkışıyla beraber. Özel hayat, sosyal hayat, çocukları, aşk hayatları, terazilerin özellikle değişiyor. Üstelik de terazi burcu hava elementi ve Plüto Kova'da hava elementinde. Dolayısıyla size oradan destek verecek. Hava elementine geçen bir Plüton'un özellikle yaratıcılık, sosyal zeka bilhassa. Bu da sosyal ilişkilerin artmasıyla oluyor ve sosyal hayatınızı önemli ölçüde değiştirecek bir Plüto ziyareti alıyorsunuz. Tam 20 yıl, 2044 yılına kadar çocuklarla olan ilişkileriniz, sanata olan bağlılığınız, yaratıcılığınız, bunların hepsi Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle köklü olarak da hayatınızda, yani hayatını buraya kanalize edersin ve tüm hayatını, hayata bakışını değiştirir. Hayattan keyif ve zevk almanın nasıl bir şey olduğunu belki anlamlandıracaksınız sevgili teraziler. Sizin için çok başka, çok daha farklı vizyonlar katacak hayatınıza diyebiliriz. Özellikle bu alanda sanat gibi mesela konulara bilhassa yatkınlığınız varsa, merakınız varsa, bir türlü sırası gelmedi diyorsanız işte artık buyurun, Plüto buraya geçiyor. 2026, 2027, 2028 yıllarında en büyük etkilerini verecektir. Bunu unutmayın. Bu süreçle birlikte de hayatınızda çok önemli bu alanlarda özellikle değişim ve dönüşümler yaşamaya başlayacaksınız efendim. Evet, bu arada 2026 dedik, doğru söylemişiz. Aslına bakarsanız tabii 2025 yılına geçiyoruz. Şimdi Plüton'un bu seyahati tabii ki terazileri zorladı. Aynı zamanda düğümlerin Koç ve terazi aksında olması yine terazi burçları için yorucu bir şeydi, güney düğümün burcunuzda olması. O da artık 12 Ocak itibariyle düğümler de burcunuzdan ayrılıyor. Evet, terazi burçları gerçekten en rahatlayan, yani 2025 yılına girdiğimizde en rahatlayacak burç gruplarındansınız. Plüton'un bu alana geçişiyle birlikte güzel bir 2025 yılı diyelim sizi bekliyor ve önümüzdeki 20 yıl Plüto ile hayatınıza yepyeni renkler katın. Hoşçakalın. Akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar. Kova burcuna geçen Plüto sabit grup bir burç olduğunuz için direkt sizinle bağlantılı. Evet, geçtiğimiz 20 yıldan beri Plüto Oğlak burcunda ve sizin tüm iletişim, yakın çevrenizde olan ilişkileriniz, işte onların sayesinde belki hayatınızda değişen koşullar, bunlar kuzenler, kardeşler, ticari deneyimleriniz olmuş olabilir. Belki ticaretle uğraştınız, belki eğitimin belki farklı alanlarında yol almaya çalıştınız. Burada alım satımla uğraşmış olabilirsiniz. Bir dönem belki araçlarla ilgili konular girdi. Bir dönem belki teknolojiyle ilgilendiniz. Ama burada oldukça güçlü deneyimler yaşadınız. Artık Kova burcuna geçiyor. Ve 4. eve geçen bir Plüto transiti çok önemlidir. Önümüzdeki 20 yıl, 2044 yılına kadar Plüto bu alanınızda tüm aile bağlarınızla birlikte köklerinizi, yaşam alanınızı, yaşadığınız yerleri hepsinde size müthiş deneyimler yaşatacak. Yani akrep burçları
Ben bunu geçenlerde çok alakasız başka bir yayınımda da söylemiştim. Özellikle işte sağlıkçıysanız veya şu anda tam olarak bir meslekle ilgili seçim yapma aşamasındaysanız bu alanlarda da çok önemli etkiler olacak. Yurt dışı bağlantılarını da çok güçlü şekilde etrafınıza ya da gündeminize getirebilir. Bunlar anneyle babayla da çok alakalıdır. Mesela onlarla olan ilişkileriniz, onların hayatınızdaki rolü çok önemli olacaktır. Yani köklerinize doğru sanki bir çekileceksiniz. Dolayısıyla burada bazı alışverişler de olacak. İşte satışlar olacak, gayrimenkuller olacak, belki bir ev sahibi olacaksınız ya da mevcut evi satıp işte belki yurt dışına gideceksiniz ya da yurt dışındasınız, başka bir yere taşınacaksınız, ülkenize taşınacaksınız. Ama önümüzdeki 20 yıl akrep burçları bu alanda çok köklü hem de yerleşimle ilgili deneyimler yaşayacaklar. Doğum yılınız, doğum tarihiniz çok da burada önemli değil aslında. Özellikle yükseleniniz de akrepse bu 20 yıl içerisinde ama ilk hamle diyelim, ilk böyle Plüton'un etkili olmaya başlayacağı zaman dilimi 2026 yılında olacak. 2027 ve 2028 yıllarında en güçlü Plüto etkilerini yaşayacağız. Çünkü özellikle bu alanda tutulmalar yaşayacağız ve akrep burçlarına önemli etkiler yapacak. Dediğim gibi özellikle köklerle ilgili konularda bunlar aslında bazı mesela akreplerin tamamıyla hayatlarına bakışlarını değiştirecek. Kültürel anlamda bir değişim yaşayabilirsiniz. Yani bilinç düzeyinde de etkilidir. Düşünceler, bakış açısı da değişebilir. Tamamıyla sabitlendiğiniz bir fikirden komple uzaklaşabilirsiniz. Bambaşka bir bakış açısına sahip olabilirsiniz açıkçası. Çok enteresandır bu alandan geçen özellikle ağır gezegenlerin etkileri. Ama bunlar yavaş yavaş, yavaş yavaş ağır ağır olur. Deneyimledikçe, yaşadıkça siz de göreceksiniz. Umarım hayatınızda çok güzel sonuçlar, nokta atışı tespitler, doğru kararlar verirsiniz. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu olan sevgili dostlar. Evet, Plüto 19 Kasım 2024 akşamı artık Kova burcuna geçiyor. Şimdi yaylar Plüton'un Oğlak transitini geçtiğimiz 20 yıl tam para hanelerinde aldılar. Şimdi yay burçlarının parayla ilgili sınavları bu alanda oldu. İşte kazançları, yatırımları, gelirleri, gelir kaynaklarındaki önemli değişimler. Bunlar nasıl olur? Mesela insan hayatında önemli bir değişim olur. Gelir kaynağı değişir, mesleği değişir. Çalışmıyordur, çalışmaya başlamıştır. Yatırımlar yapmıştır veya burada önemli bir şeyler öğrenmiştir hayattan. Çünkü Plüto gerçekten öğretir de aynı zamanda. Dolayısıyla şimdi artık burayı Plüto bırakıyor. Burada ağır sınavlar da vermiş olabilirsiniz. Hayatınızdaki o yük gidiyor sırtınızdan. Plüto 3. evinizde ziyaret etmeye başlayacak. 19 Kasım 2024 akşamı ve önümüzdeki 20 yıl sizin tüm aslında sosyal ilişkilerinizi, hayatınızdaki diğer insanlarla olan ilişkilerinizi, bunlar yakınlarınız, kardeşleriniz, sosyal hayatınız, arkadaşlarınız, ondan sonra seyahatleriniz, mesela çok seyahat ettirir bu arada. Çok bir yerlere gidip geleceksiniz. Eğitimle ilgili konular. Kişi bir şeyler öğrenmek için yeni eğitimler alacaktır kesinlikle. Ticari hayatla ilgili önemli deneyimler yaşatır. Farklı bir alanda bir ticaret yapmaya başlayabilirsiniz. Burada gerçekten buradaki yaşanan deneyimler insan hayatına olumlu özellikler katabilir. Dolayısıyla mesela o zaman bunu kim yaşadı? Bunu hangi burçlar? Bunu akrepler yaşadılar son 20 yıl. Mesela çevrenizde bir akrep, yükselen akrep varsa gidin bir sorun. Geçtiğimiz yıl en köklü dönüşümleri yaşarken nasıl bir tecrübe yaşamış? Onlara sorabilirsiniz mesela. Evet, 20 yıl burada bir Plüto ziyareti alacaksınız ve ilk etkisi 2026 yılında başlayacak. 2027-2028 yılında da bunlar pekişecekler artık. Burada bir dönüşüm yaşarsınız kesinlikle. Belki de yurt dışına taşınacak ya da uluslararası alanda önemli bir gelişim olacak. Hiç ummadığı bir terfi alacak. Mesela belki bir akademik kariyer yapacak. Ondan sonra başka bir şehre taşınacak mesela. Bunların hepsi
olasıdır efendim. Özellikle bazılarının kendileri değil de mesela yakınlarının hayatlarında da önemli etkileşimleri olur. Kardeşlerin hayatlarında olabilir. Hani bu açıdan da bakmamız gerekiyor. İşte kuzenlerin olabilir vesaire gibi. Ama yakın ilişkilerinizi oldukça dönüştürecek bir transit olacaksınız. Sevgili yaylar, umarım her şekilde yakınlarınızla çok güzel bir 20 yıl geçirin. Evet oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar gözünüz aydın diyorum efendim. 19 Kasım 2024 akşam saatlerinde artık Plüto Oğlak burcunu terk ediyor ve size gözünüz aydın diyelim. Çünkü hem tanıdığım, tanımadığım danışanlarım veya yakınlarım arasında o kadar çok oğlak var ki ve özellikle son zamanlarda son böyle 29 derecelerde geziyor şu anda hala. Hakikaten ciddi böyle bazı zorluklarla da yüzleştiriyor. Ama artık burcunuzdan ayrılıyor. Geçtiğimiz 20 yıl yaşadıklarınızın hepsi size bir tecrübe, size bir yeni bir hayat planı, bir harita, bir rehber olarak cebinizde duracak. Ve artık Plüto Kova burcuna geçer. Tüm oğlakların parayla olan ilişkilerini değiştirmeye, sorgulamaya geliyor efendim. Evet, finansla ilgili alanınızda tam 2044 yılına kadar bir Plüto Kova deneyimi yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu Plüto Kova aslında oğlak burçları çok tecrübe kazandılar. Plüton'un oğlak transitinden. Artık aslında bu alandan geçen Plüto da geçmiş deneyimlerinizi kullanarak sizin çok işinize yarayabilir açıkçası. Mesela para kazandığınız, yani paranın size geldiği kaynaklarda önemli yenilikler ve değişimler olacak bundan sonra. Yani burada ek bir iş getirebilir mesela. Genellikle bu şekilde oluyor çünkü. Kazançlarınızda iniş çıkışlarla birlikte yatırımlar da buraya giriyor. İşte kendi kişi aklını, zihnini, işte yeteneklerini kullanarak farklı alanlarda gelirlerini değiştirecek, arttıracak başka seçenekler getirecek. Ve bu en etkili olacağı zamanda 2026'da başlıyor. 2027 ve 2028 yıllarında daha güçlü şekilde bunu yaşayacaksınız. Bu alanlarda yaşanacak tutunmalarla birlikte. Şimdi tabii ki bir rahatlama getirecek öncelikle ama parayla mesela şu anda oğlakların şöyle bir durumu da vardır. Mesela paraya sıkışık olabilirsiniz. Tam böyle giriş anlarında bir zorlar çünkü gezegenler ki bu Plüto yani astrolojide en güçlü etkiyi veren bir gezegen. Dolayısıyla finansal bir sıkışıklık yaşıyor olabilirsiniz mesela bu dönemde. Ya da belki bir çaresizlik içindesiniz ya da bir yatırım planınız var ama işte belirsizlik veya istikrarsızlık var vesaire her şey olabilir. Ama burada artık öyle çözümler bulacaksınız ki öyle kalıcı değişimler getirecek ki bu oğlak burçlarına. Bu çözümü çok daha kalıcı ve farklı yönlerde halletmeye başlayacaksınız. Bunlar nasıl olacak? Mesela 2025 yılına ilk girdiğimizde özellikle önemli ölçüde bazı değişimler olacak. Çünkü 5 gezegen, ağır gezegen, 4 tanesi pardon, burç değiştirecek. Düğümler burç değiştirecek. Dolayısıyla hani öncü burçlara geçen özellikle Satürn'ün mesela Koç'a geçmesi, Neptün'ün Koç'a geçmesi, düğümlerin Başak Balık aksına geçmesi sizin vizyon, özellikle 12 Ocak itibariyle bunlar başlayacak. Hani vizyonunuzu değiştirecek. Hani bu biri sayesinde, birileri sayesinde, yaşadığınız tecrübeler sayesinde olur. O sizin doğum haritanızla alakalı ama genellikle önümüzdeki 20 yıl evet para ve paraya bakışınız, maddi kaynaklarla olan sınavlarınız başlıyor ama burada önemli kalıcı hatta çıkışlar da yaşayacaksınız. Bundan sonraki 20 yıl yani 20 yıl sonunda 2044 yılında asla o eski oğlak olmayacaksınız. Zaten değilsiniz. Yani zaten bir Plüto transiti aldınız. Sizde A'dan Z'ye her şey değişti oğlak burçlarında. Yani burada şimdi daha bilinçli olacağınızı düşünüyorum. Umarım bol bol paranız olsun. Çok rahat edin. Huzur ve mutlulukla yaşayın. Kova ve yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Evet, Plüto burcunuza geçiyor. 19 Kasım 2024 akşam saatlerinde tam 20 yıl Kova burcundaki Plüto'yu ağırlayacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Geçtiğimiz 20 yıl nerede ağırladınız? Arka planda ağırladınız.
çok şey öğrendiniz, çok şey deneyimlediniz. Kendi hayatınızda, duygusal hayatınızda düşmanlıkları belki öğrendiniz. Hayat içerisinde mücadele etmeyi daha belki de ağır deneyimlerle yaşadınız. Psikolojik olarak çok önemli sınavlardan geçtiniz. Artık Kova burcuna geçen Plüto sizin hayatınızda yepyeni hikayeler yazdıracak efendim. Yepyeni sayfalar açtıracak ve tam bu o gece itibariyle de aslında geçen sene bir geçti, retro yaptı. Ama artık kalıcı olarak burcunuzda. Tüm hayatınızda yepyeni hayat planları oluşturacaksınız. Özellikle bu dönem 2026 yılında çok daha güçlü olarak, belirgin olarak diyelim, hayatınıza gelecek. Öncelikle ikili ilişkilerinizde aslında bunu yaşatacak. Birçok kova, özellikle ikili ilişkilerinde, belki mesleki hayatlarında, tüm hayatını ilgilendiren alanlarda önemli, radikal diyelim, böyle marjinal, belki biraz zaruri. Çünkü Plüto geldiği zaman hani mecburi bir değişim içinde olur kişi. Dolayısıyla tıpkı geçtiğimiz 20 yıl Oğlak burçlarının deneyimlediklerini şimdi siz Oğlak burçları, Kova burçları deneyimleyeceksiniz. Ancak tabii Plüto Kova burcunda kişiyi çok daha bireysel, daha fazla özgürlükçü, ama daha çok mesela ego kısmını törpüleyecek. Hayata ve özellikle duygusal olarak o anlamda çok farklı anlamlar yükleyeceksiniz. Bunu içsel olarak da çok fazla hissedebilirsiniz. Tabii ki hayatınızın her alanında da, yani tepeden tırnağa, dış görünüşünüzden tutun da ilişkilerinize, mesleki hayatınıza, yaşadığınız yere, her alana bambaşka türlü bakmayı öğretecek size. Gerek zaman zaman başka şeyler, belki yurt dışı deneyimleri yaşayacaksınız. Bunu denemek isteyeceksiniz. Bazen kendi hayatınızda bireysel yaşamayı tercih edeceksiniz. Yaptığınız işte çok önemli adımlar atacaksınız. Belki birçoğu kendi hayatlarındaki bakış açısını değiştirecek. Kendine yepyeni bir dünya kuracak. Hani böyle de düşünebilirsiniz. Medeni durumla ilgili yine önemli değişimler getirebilir. Burada tabii haritalar eğer etki alıyorsa burada çok önemli. Yani Aslan burcunda mesela Akrep ya da Kova burcundaki yerleşimleriniz var mı? Onunla ilgili daha doğrusu. Yani bu 20 yıl, 2044 yılına kadar Kova burcu sizi yani Plüto sizi bambaşka bir insan haline getirecek. Çok devrimler yaşayacaksınız. Çok liderlikler yapacaksınız. Birçok kovada lider olacak. Yani hele zaten bu dönemde doğan çocuklar geleceğin belki de umudu olacaklar. Kova burcunda bir Plüto gerçekten toplum için, tüm toplumsal konular için, tüm teknolojiyle ilgili, bilimle ilgili, ki bu alanlara çok daha fazla yakın olacak artık Kova burçları. Bu alanlarda da çok önemli gelişimler yaşayacaklar. Genç mesela kovalar bu alanda eğitimler alacaklar. Bu alanda belki kendilerini çok fazla geliştirecekler. Şu anda bir meslek seçimi yaş grubunda olan bir kova arkadaşımız yine burada gerçekten çok önemli etkiler alacak. Yükseleni, güneşi kovaysa eğer. Dolayısıyla dediğim gibi özellikle 2026, 2027, 2028 ilk baskın tarihler ve burada kişi hayatı ile ilgili çok manidar, çok değişik köklü kararlar alacaktır diyorum. Umarım Kova burcundaki Plüton'un mutlaka bir şeyler öğretecek. Çünkü bize ciddi sınavlardan geçiriyor aynı zamanda. Ama bu sınavları kişinin nasıl diyelim, idrak ve bilinç seviyesi, işte zekası, duygusal zekası ya da farklı alanlarda kendini yetiştirmesiyle çok ilgili. Ama bu alanda da Plüton'un çok desteğini göreceksiniz. Umarım hayat sizi en güzel, en iyi versiyonunuzu Kova burcundaki Plüton yaratmanıza çok büyük faydası olacak diyorum. Güzel bir 20 yıl diliyorum. Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, Plüto 19 Kasım 2024 akşamı 20 yıllık Kova seyahatine başlıyor. Ve sevgili balıklar, geçtiğimiz 20 yıl Oğlak burcundaki seyahatini sizin sosyal çevrenizde olan yenilikler, değişimler alanında verdi.
ve bu alanda çok şey öğrendiniz, çok şey deneyimlediniz. Bu alandan geçen aslında gezegenler hani ağır ya da yavaş, ama ağır gezegen tabii Plüto çok ağır, ağır ağır getirir, yaşatır. Yenilikleri insanın hayatına katar, bazen çok anlamazsın ama şöyle bir sorgularsanız geçtiğimiz 20 yılı, tabii doğum haritası geceler de burada çok önemli bu arada. Hani bazılarının belki Kova burcu işte o alanda derece olarak belki ortalarından başlıyor. Hala o deneyimi yaşıyor olabilirsiniz mesela önümüzdeki 10 yıl. Şöyle diyeyim, hani sosyal çevrenize çok önemli reformlar yapabilirsiniz. Ki bu olmuştur ya da olabilir. Ama artık sizin psikoloji anlamında sizi çok farklı boyutlara getirmeye geliyor. Evet, ciddi psikolojik anlamda farkındalıklar yaşatacak. Duygu ve düşünceleriniz mental olarak öğrenmeyle de çok alakalı. Hayatınızı bambaşka bir yere taşıyacak deneyimler yaşatacaktır. Hem psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, kişinin inançları çok önemlidir burada. Psikik konular çok öne çıkacaktır. Çok daha bilimsel konulara derin araştırmalar yaptırır bu arada. Çok önemli mesela yazarlar, mesela yine özellikle tarihe baktığımızda işte tarihe iz bırakmış kahinler diyelim. Ondan sonra devlet adamları diyelim. Mesela böyle bir transit almışsa, ki var alanlar, burada çok önemli bir tarihe geçecek bir yapıta da imza atabilirsiniz. İşte bir senaryo yazarsın, bir film yaparsın, bir çağı değiştirecek bir buluş bulursun. Yani buluşlar da buradan çıkar. Çünkü gizemli bir yer ve gizemli konulara çok çekilir kişi. Bu gizem dediğimizde de işte bir Agatha Christie de olabilirsiniz mesela. Örnek gösteriyorum. Böyle şeyler de yazabilirsiniz. Ve ruhsal deneyimler dedik, ibadetle de çok alakalıdır. İbadet, inançlar, kendini insanın bu konuda değiştirmesi, eğitmesi, değişmesi anlamında çok etkilidir. Ama tabii bunun tam karşısı böyle iş hayatıdır. Hani günlük rutinlerdir. Oraya da etkisi olacaktır. İşte iş ve işe bakışınız, çalışıyorsanız ya da sağlık veya günlük hayatınızda bazı değişim ve yeniliklerde dönem dönem bunlar da etkili olacaktır. Ve en güçlü etkiyi 2026 yılında almaya başlayacaksınız. 2020-2028 yıllarında da daha güçlü bir şekilde devam edecek ve en güçlü öğreneceğiniz ya da öğrenmeniz gerekenleri bu senelerde aslında daha çok deneyimleyeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Psikik konularda, sezgilerde, rüyalarda genellikle çok etkilidir. Ama daha çok biraz üst beyinle ilgilidir. Üst akılla ilgilidir. Bir dahi de çıkabilir buradan. Bir dahi bile olabilirsiniz. O kadar çok şey katabilirsiniz ki kendinize. Mesela uzmanlar şey diyor. Kişi insan doğduğunda mesela zekasını diye, duygusal zekası %15 olurmuş. Bunlar sonradan öğrenilen şeylermiş. Bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler bunlar. Bunu sonradan kendine katabiliyor kişi. Hani öğrenerek, eğitim alarak veya deneyimleyerek zeka veya duygular ya da farklı alandaki geliştirmemiz gereken mesela işte sanatsal zekamız vesaire, bunları da üst seviyelere taşır. O yüzden özellikle Kova burcunda yerleşimleriniz varsa zaten karmik etkiler alıyor anlamına geleceksiniz ve hayatınızı çok başka bir boyuta taşıyacak ve toplumları etkileyecek, hatta böyle bakış açılarıyla ortaya da çıkabilirsiniz. Özellikle genç yaşta bir arkadaşımız beni izliyorsa, balık ya da yükselen burcu balık, bu alanda gerçekten kendini çok önemli şekilde geliştirebilir, eğitebilir, iyi değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii bazı yaş gruplarında ya da bazı doğum yıllarına göre de kişinin bir saatten sonra kendi işte daha felsefi alana kendini vermesi, işte ne bileyim astrolojiyle ilgilenmesi veya biraz daha bu bilinmeyen konulara diyelim eğilmesi daha mümkün oluyor ve bu kişinin hayatına da çok önemli katkılar oluyor açıkçası. Evet, böyle bir 20 yılda sizi bekliyor sevgili balık burçları. Duygu ve düşüncelerinizin tamamen değişeceği bir 20 yıl.